Abi ilk bir seni tanıyalım. Ben 1957 doğumlu, Ödemiş Sekiköy doğumlu, Sekiköy muhtarı Hasan Aktaş. Köyümüz 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra 80-100 sene sonra boylar halinde gelen kervancı bir köy olarak köyümüzü yerleşmiştir. İlk yerleştiği yer de burasıdır. Bu Munar'ın, caminin olduğu yer. Bunun etrafını yerleşmişler. Ovaya hakim, dağın böğründe asılı bir köy. Köyümüz kervancı bir köydür. Hatta benim çocukluğumda 3 katar, 4 katar devi vardı daha hala bu köyde. Kervancılık yapılıyordu. Ve köyümüzün şu andaki mevcut mezarlıkları 4. mezarlığıdır. Bundan önce 3 tane mezarlık dolmuş, boşalmıştır. Hatta ölet olmuş, kolera veya veba o devirde. Bir katar deve, büyükler tarafından duyuyoruz buna. Bir katar deve 7 sülaleye teslim olmuş. Yani mezarlıkta mezar kazan insanlar hiç köyü gelmiyormuşmuş. Bağırıyorlarmış 3 tane daha kazın, 5 tane daha kazın diye. Yani O derece. o derece bir hastalıktı geçirmiş. Köyümüz çok güzeldi. Örf adetlerine bağımlı. 8 tane kahve çalışırdı. Şu anda köyümüz göç aldı. Yani göç verdi devamlı. Göç verdiği için de köyümüz 450 nüfusu düştü. Hani şimdi olsaydı belediyelik olurdu yani. Kasaba olurdu. O şekilde şu anda mevcut 9 tane trafomuz, 2 tane ilkokulumuz, 3 tane sondajımız, 2 tane su depomuz, 18 kilometre su şebekemiz, 5 kilometre kanalizasyon şebekemiz mevcuttur köyde. Benden önce 2 dönem babam muhtarlık yapmış. Ben 4 dönemdir de ben yapıyorum. Köyümün bir tane taşsız sokağını bırakmadım. Hepsini taş yaptık. Ovudu dahil. Ovamız da var. Küsküt mahalle bize bağımlı. Bir de çeşmesi vardır. Hikayesi de şudur. Çeşmemiz çok eski tarih. Köyümüzde genç bir kızımız 2 sandık çeyiz yapmış. Ödemiş biliyorsun. Ödemiş'in köyleri de şeye çok severler. Çeyiz çapuda. Oyu işine. Sarı kız da 2 sandık çeyiz hazırlamış. Gelin olacağım diye tamahından. Onda bir hastalık oluyor. Hastalıktan dolayı kimse almamış sarı kıza. Sarı kız da ne yapsın? 2 sandık çeyizini satmış. Mevcut o çeşmemizi yaptırmış. Gece gündüz çeşmemiz akmış. Çok manalı bir şey tabii. Evet. Hissamasını bilene. Evet. Bunun gibi bir de ovamızda dedemiz vardır. İğdeli dede. Bu köylüdür. Adı Benli İbrahim'miş. Girit, Osmanlı'nın Girit Harbi'nde savaşmaya gitmiş oraya. Ekin harman savuruyorlarmış orada arkadaşlarıyla beraber. Harman savururken bir kayboluyor, 1 saat gelmiyor. 1 saat sonra geldiğinde arkadaşlar soruyor, neredeydin İbrahim diyorlar. O da diyor, Girit aldık arkadaşlar diyor. Ve 25 sene sürmüş Girit Savaşı. 25 sene sonunda Osmanlı fethediyor. 1700'lü kusur yıllarda herhalde. 1500'lü mü? 1500'lü yılım. Velhasırı orada ruhunu teslim ediyor. Elindeki yaba günnap ağacındanmış. Bu ovanın hiçbir tarafında günnap ağacı yoktur. Ve onun mezarında günnap ağacı vardır. Elindeki yabayı çakıyor yere. Yabı yeşeriyor. Hikayesi öyle. Ve ondan sonra arkadaşlar onun ermiş evliya insan olduğunu biliyorlar. Mezarını oraya yapıyorlar. Yolun kenarındadır. Mezarını kimse dokunamaz. Dokunduğu zaman da başına bir felaket gelir. Hani dokunanın gözleri kör olur. Veya trafik kazası ölür. Yani daha önce de yaşanmışları oldu. Öyle bir yerimiz de vardır. Sekiköy civar köylerin içinde en eski köydür. Bülbüller bizim köyün mahallesidir. İlk kurşun sonundan Kafkasya'dan gelen kardeşlerimiz yerleştirilmiştir. Gayköy 160-200 seneliktir. Sondan ziyamet yolu olarak geliyorlar oraya konuyorlar. Bu köyün tarihi ne kadar eski abi? 700-800 senelik işte 1071'den sonra Malazgirt Meydan Savaşı'ndan aşağı yukarı 80-90 sonra gelen boylar buraya yerleşiyor. Yani şöyle diyelim 1151 gibi. 1150
60'lı yılları gibi. O dönemden bu döneme kadar bu Sekiköy burada yerinde ve hiç ismi de değişmedi. Dağın tepesindeki düzlük, atın alnındaki sekisi anlamında köyümüzün. Zaten mezarlıklarından da az çok belli. Bellidir. Selçuklu mezarlıkları vardır. 300 senelik, 500 senelik şu anda mevcut mezarlıklar vardır. Eski mezarlık daha çok. Orası daha mı Eskiydi, büyük? daha büyük. 80 dönüm orası. Oo. 80 dönüm yer dolmuş vaziyette. Ordu'da eski Türkçe yazılar vardı. Hep o taşlar kaldırıldı oradan. Mezarlıkta aşağı yukarı 1200 tane zeytin ağacı var şu anda. Oo. Hani orayı zeytinlik yaptık. Balkan'da orası. Temizledik. Daha önceki bir muhtarımız Hüseyin Güvener, Deli Hüseyin'in namında bir vatandaşımız muhtarlık yapmış. O açtırmış oraya. 600 tane ağaç aşılatmış. Bir 600 tane de ben aşılattım. 1200 ağaç var orada. Velhasırı 11 tane ekilebilir, biçilebilir tarlası. 6-7 gol zeytinli vardı bu köyün. Tabi bunlar şimdi köy statüsü kapatılınca hepsi belediyeleri devredildi. Köy tarlaları satılmıyor. Hani belediyeler bu işleri yetişemiyor, yapamıyorlar. Yani sulamız İSSU yapıyor. Onlar da sıkıntılı. 1 liralık işe onları imal ediyorlar. Yani muhtarlıkla devam etseydi, hani yetkiler bizde devam etseydi daha güzel olurdu. Yani at binenin kılıç kuşananın hesabı. Evet. Yani bu şekilde. Abi arkamızda da devasa bir Evet, ağaç var. bunlar da bu ağaçlarımız da köyün ilk kuruluşu, ilk önce gelen Türkler ilk yatıp kalkacak binasını yaptıktan sonra ibadet edecek camisi, ondan sonra banyosu, tuvaletini yapıyorlarmış. Anladın değil mi? Osmanlı'nın örf ve adetleri. Burayı da işte ibadethane yapmışlar. Eskiden minare, tabi fakirlikten minare yapamamışlar. Bu ağaçları dikmişler. Bunlar sembol. Hani mezarlıkları dikilir. Yani burayı dikmişler. Hatta bu Yusufdere'deki Aktaş çayına köprü yapmak istiyorlar. Bu ağaçları kesip de oraya hani sal dal yapıp bunun üstünden yapacaklarmış. Köyün ağası geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Hatta bir tanesi yaralıdır bunun. Kesmek istiyor. O istiyorlar. O da müdahale ediyor. Yani köprü yapacağız diyorlar. Çıkarıyor Osman'ın parasından kaç paraysa para veriyor. Ağaçlarımızı kesmen diyor. Gidin başka yerden bulun ağaç kesin diyor. Yani o şekilde bir ağaçtır. Bunun dibine istinat duvarı yapılmış. İlk dikildiği zaman. O istinat duvarlar bu ağaçlar büyümüş. O duvarları patlatmış. İkinci bir duvar daha yapmışlar. O duvarları da patlatıyor. Üçüncüyü ben yaptım. Allah ben nasip etti. Bak bu betonlar kenardakileri onları ben yaptım bu şekilde. Velhasırı burası böyle yani köyümüzün sembolü. Kaç yıllık abi bu ağaçlar? Bu aşağı yukarı 650-700 yıllık tahminen. Hani tam kesin bilmemek kaydıyla bu şekilde bunlar. Yani köyün kuruluşuyla yani bir Osmanlı köyü. Bu köy bayağı bir büyük. Başka bir daha önceden mahallesi de varmış galiba. Evet, evet. Şimdi ilk kurşundaki bölge trafiğinden tut, Yeniköy Gaviler, Yörük Köprüsü'nden buradan Keldağ'da. Yani solumuzda Küp Deresi çayı, sağımızda Aktaş çayı. Benim soyadım da Aktaş. Aktaş çayından alma soy ismim. Hani bu ikisinin arasındaki vadi ova bu köye ait. Şimdi mesela Devlet Su İşleri bir baraj yaptı. Gölet, Aktaş Göleti. Evet. Aktaş Göleti'nin 7000 hidrantı var. Bunun 3000 kusuru Sekiköy Ovası'nda. Diğer 3000 kusuru da Gayaköy, İlkkurşun, Yusufdere, Bülbüller, Şirinköy, Yeniköy, Işıklı hudutları içerisinde. Yani yine aslan payı bizim. Evet. Hani ovamız çok geniş olduğu için. Yani Buzmanlık'a da her türlü hizmete, yatırımı aldık. Allah devleti zeval vermesin. Yani bu şekilde. Köylerimizi daha güzel hani modernize edip yani halka köye çekmek. Yani Ecevit'in projesiydi o ya bir köy kentler kurmak. Şimdi bakkal köyü geliyor. Manav köyü geliyor. Yani bütün satıcı
Yani ne bileyim elektronik cihaz satanla, beyaz eşya satanla arabanın içini katıyor, köy köy dolaşıyor. Yani satıyor. Evet. Her şey ayağımıza geliyor. Ha, köyde yaşamak kadar güzel bir şey yok. Evet. Ama Doğasıyla tabii zaten. yani ama işin düzgünse, paran yoksa her tarafta işin sakat. Evet. Yani bu şekilde. Köyümüzün yani zeytincilik bakımından en güzel zeytin bizim burada yetişir. Yeraltı sularımız buralarda zengindi. Ama tabii buzmanı kadar belki 10 tane baraj yapardık yaptığımız sontajlarla. Azıcık bencil de bizim halkımız. Herkes kendi tarlasının içine bir tane sontaj yapıyor. 50 milyar masraf ediyor. Herkes 50 milyar koysaydı 10 tane gölet yapardık. Yeraltı sularımız öyle yerinde duruyor olurdu. Sosyal adalet yok. Sosyallik yok yani. Herkes bencil. Yapsak öyle bir şey de herkes dekar başına kullandığı kadar para koysa, değil mi? Evet. Daha güzel. Yani hem daha az para harcamış oluruz. Daha böyle ölü yatırımlar değil de daha hani güzel geri dönüşümlü yatırımlar gider. Yani bunun gibi biz halkımızı elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz da. Tabii şimdi gençlik biraz daha hani sivri, biz daha çok biliyoruz diyorlar. Onlar bizden fazla biliyorlar.